Sertan Acar 70'li yıllarda Ayşecik filmlerinin yakışıklı oyuncusu olarak tanınır. Acar, Yeşilçam'a damga vuran Hayat Bu Mu, Gelinlik Kızlar, Fatma Bacı, Battal Gazi'nin İntikamı, Cinderella Kül Kedisi, Hayat Sevince Güzel filmlerindeki oyunculuğuyla bilinir. En beğenilen filmi ise hiç şüphesiz Hayat Bu Mu filmidir. Oynadığı rolün hakkını veren ve sinemadan erken kopan bir oyuncudur. Aynı zamanda Zeynep Değirmencioğlu'nun kayınbiraderidir. 70'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bırakır. 1948 doğumlu olan Sertan Acar, kısa süren oyunculuk kariyerinde Yeşilçam'ın efsanelerinden olmayı başarır. Oyunculuğu, siması hala herkesin hafızasındadır. Sertan Acar, eski Fenerbahçeli futbolcu Serkan Acar'ın kardeşidir. 1971 yılında Yeşilçam'da oyunculuk yapmaya başlayan Sertan Acar, kısa süren kariyerinin bir Türk filmini andırdığını şöyle anlatır. Ayşecik yani Zeynep Değirmencioğlu o zamanlar abimin flörtüydü. Ses dergisi en yakışıklı futbolcu yarışması yapmış ve abim de birinci olmuştu. Ondan sonra filmcilerin dikkatini çekti ve abime film teklifi geldi. Ardından Zeynep'in karşısında oynayacak kişi olarak Haydarpaşa'da bir deneme çekimi yapıldı. Bu deneme çekiminde de Zeynep abime aşık oluyor. Böylelikle flörtleri başladı. Sonrasında ben de Zeynep'le tanıştım der. Bu arada İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kampüsündeki hukuk fakültesinde Zeynep'in amcasının oğlu okumaktadır. Onunla da arkadaş olurlar. Sertan Acar o zamanlar diş hekimliğinde 1. sınıf öğrencisidir. Acar bir Aralık ayında Zeynep ve kuzeni beni üniversitenin çay partisine davet etti. Karaköy iskelesinden Kadıköy vapuruna binerken Zeynep bir anda denize düştü. Ben de onu denizden çıkarıp kurtardım. Babası Zeynep'e onu kimin kurtardığını sorduğunda o da olayı anlatıyor ve Serkan'ın kardeşi diyor. Bu olaydan sonra Sertan'ı yemeğe davet ederler. Zeynep Değirmencioğlu'nu düştüğü denizden kurtarması Sertan Acar'ın oyunculuk kariyerine geçişinin ilk adımı olacaktır. Yemekte olanları şöyle anlatır. Yemekteyken rejisör Aram Gülyüz'le geldi. Bir anda bana yanında fotoğrafın var mı? Sinemada oynar mısın diye sordu. O zaman sinemada oynamak inanılmaz bir şeydi. Yapamam, bunun dersi vardır falan dedim. Zeynep'in babası Hamdi Bey senaristti. O da Aram bir deneme filmi çekelim dedi. Aram Gülyüz ben seni oynatırım, deneme filmine de gerek yok dedi ve her şey o gün başladı der. Bir yemek masasında yapılan oyunculuk teklifi Sertan Acar'ın sete çıkmasıyla gerçeğe dönüşür. Çekimler başlayana kadar hala inanamıyordur. O günler hayalle düş arasındadır Sertan Acar ve nihayet ilk filmin ismi belli olur. Bahar Çiçeği. Bu filmde Edison Zeynep Değirmencioğlu'yla başrolde oynar. Hava Harp Okulu öğrencisi olarak Zeynep'in flörtünü oynar bu filmde. Çekimler sırasında çok heyecanlı olan Acar'a diğer oyuncular yardımcı olur. Tüm oyuncular bana karşı mükemmeldi. Hiç yabancılık çekmedim. Heyecandan ne yapacağımı bilmiyordum. Ama gerçekten beni Aram Gülyüz oynattı. Oyuncular da sette beni o kadar idare ettiler ki. Mesela set arasında ders çalışıyordum. Rejisör asistanına diyor ki git bak eğer derse dalmışsa onun planını en sona bırakalım. Cüneyt Arkın doktordur. Onun da bana ders çalışırken çok yardım oldu. İnek tarifi vardır talebelikte. Biraz öyleydim der. Merhaba. Merhaba. Buyur. Geciktin, gelmeyeceksin diye korktum. Gelmez olur muyum hiç? Sen benim için ta İstanbul'dan kalkıp geliyorsun buralara kadar. Senin için dünyanın öbür ucuna kadar giderim ben. Aynı yıl 1971 yılında peş peşe 2 film daha çekilir. Cinderella Kül Kedisi ve Hayat Sevince Güzel filmleri de çok ses getiren ve çok sevilen filmler arasındadır. Bu filmler Ayşecik serisinin devamı niteliğindedir. Başrolde yine Zeynep Değirmencioğlu vardır. Eski oyuncu o dönem üniversitede de tüm gözlerin kendisine çevrili olduğunu da söyler. Filmlerde rol aldığım zaman tanındığım için derslerde sıkıntı yaşıyordum. Sette makyaj yaparlardı. Makyajı çıkarmayı bilmiyordum. Kız arkadaşlar yardım ediyordu onu çıkarmak için. Üniversitenin kantinine giremiyordum. Tanınmaktan sıkılıyordum da. Kadıköy'de oturuyorduk fakat okul karşıdaydı. Vapurla okula geçiyordum. İstanbul'un nüfusu azdı ve herkes birbirini tanıyordu. Herkes vapurda dönüp bakardı. O zamanlar şöhret olmak önemliydi. Dolayısıyla sinemada rol alınca bir anda şöhret oldum. O da biraz sıktı beni. 1972 yılında Fatma Bacı isimli filmde oynar. Halit Refik'in yönettiği, Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcısı Hürrem Erman'dır. Filmdeki başrol oyuncusu Fatma Bacı karakteriyle Yıldız Kenter'dir. Sertan Acar bu filmde Yıldız Kenter'in oğlunu oynar. Hayat Bu Mu filminde ise Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay, Semra Sar ve abisi Serkan Acar vardır oyuncu kadrosunda. Okula geç bile kaldım. Hiç gitmesen de olur. Olurmuş.
Kendin okumadın diye. Uzatma, kalk! Ben bakıveririm şimdi. Sen dur ana! Bu yarasın bir işi seneden seneye. Sen kendine bak. Bekletme dedim. Hadi kızım, hadi Ceylan'ım. Böyle laftan anlamaz bunlar. Sen çok mu anlarsın? Sertan Acar gittikçe daha büyük yapımların içerisinde yer almaya başlar. Battal Gazi serisinin ikinci filmi olan Battal Gazi'nin intikamının oyuncu kadrosundadır. Senaryosunu Nejat Saydam ve Duygu Sağaroğlu'nun birlikte yazdığı ve Nejat Saydam'ın yönettiği filmin başrollerinde Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci ve Nevin Nuray oynar. Bu filmle ilgili anısını şöyle anlatır. Cüneyt Arkın'la Rumeli Hisarı'nda Battal Gazi'nin intikamını çekiyorduk. Cüneyt Arkın'ın oğlunu oynuyorum. Bizanslılar güya çocukken beni kaçırıyor, ardından babamla savaşıyorum. Rejisör dedi ki kuleye çık, Osmanlı bayrağını çek. Üzerimde şövalye elbisesi var. O sırada da setçiler ortalıktan çekildi. Aşağıdan kamerayla gizlice beni çekecekler. Ben koca merdivenleri koşarak çıktım. Tam kulenin en tepesine geldim. 2 Japon kadın turist bana bakıyor. O kılıkta beni gördüklerinde korkudan neredeyse kuleden atlayacaklardı. Film dememe rağmen asla anlamamışlardı. Çok korkmuşlardı. Sertan Acar'ın oyunculuk macerası sadece 2,5 yıl sürer ve bir anda beyaz perdeyi bırakır. Eski oyuncu bunun sebebini ise şöyle anlatır. Zeynep'le arka arkaya 5-6 film çevirdim. Diş hekimliği bölümü o sıralarda zordu. Laboratuvardan sete, setten laboratuvara gece gündüz perişan oldum. Sinemayı bırakmaya karar verdim. Fakat Yıldız Kenter'le Fatma Bacı, Cüneyt Arkın'la Battal Gazi'nin intikamı filmlerinin sözleşmesine daha önceden imza atmıştım. Onlar da bittikten sonra bıraktım. Hatta Fatma Bacı Türkiye'deki ilk dizi olacaktı. Çok üzülerek kabul etmedim. Diş hekimliğini çok seviyordum. Ondan dolayı da oyunculuk yapmak istemedim. Hekimlik benim için önce geldi. Deha'yla da oynama şerefini buldum. Anne oğul Fatma Bacı filmiyle. En son filmimde zaten Cüneyt Arkın'la Battal Gazi oldu ve ondan sonra kesinlikle karar verdim. 22 yaşında, 23 yaşımda sinemayı bıraktım ve hekim olmayı tercih ettim. Acar kendisiyle yapılan bir röportajda sonrasında oyunculuk teklifleri aldınız mı sorusuna şöyle cevap verir. Geldi, gelmez mi? Yanınıza gelirsem beni kandırırsınız dedim. Sadri Alışık, İzzet Günay, Edison, Cüneyt Arkın ve başlı başına bir mucize kadın Yıldız Kenter. Eski oyuncuların hepsi ama hepsi çok kültürlüydü. Kötü ya da yan rollerde oynayanlar bile kültürlü ve farklı insanlardı. İş terbiyesi olan, saygılı. Eskiden negatif filmlerle çekimler yapıldığından sahneyi 2 defa çekme şansı da yoktu. O yüzden kamera arkasında şakalar, şımarıklıklar yoktu. Eski oyuncular, yapımcılar, set işçileri hepsi kahramandır. Zeynep Değirmencioğlu'yla da hala görüştüklerini söyler. Zeynep Değirmencioğlu abim Serkan Acar'ın eşi olduğu için arada görüşüyoruz. Abimle evlendi ve çocukları oldu. Sonrasında o da oyunculuğu bıraktı. Zeynep'le masal filmleri çektik. Cinderella Kül Kedisi'nde prensi oynadım. Şimdi bu tarz filmler yapılmıyor. Hala televizyonda denk geliyorum. Sertan Acar 40 küsür yıl boyunca diş hekimliği yaptıktan sonra emekliliğe ayrılır. Eski oyuncu ailesiyle Kerpe'de yaşamaktadır. Acar Kerpe'de doğal bir ortamda yaşıyorum. Hindi, kaz, tavuk ve köpeklerim var. Carpe Diem adında bir butik otel yaptık. Bir de deniz kenarında buranın ilk kafesini açtık. Burada ekiyorum, biçiyorum ve yaşıyorum. 17 yaşındaki oğlum Yaman müziğe çok meraklı. Gitar ve piyano çalıyor der. İnsanların kendisini gördükleri zaman hala ilgi gösterdiklerini söyleyen Acar, daha önce ilgileri karşısında sıkılıyordum. Daha sonra koy verdim kendimi. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyorlar. Eski anılarını yad etmek istiyorlar. Ben de onları kırmıyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Onların da hoşuna gidiyor der. Biz de eski Yeşilçam oyuncumuza sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.